Normal bir çocuğa üstün zekalı muamelesi yaparsak sizce ne olur? Hemen cevabını veriyorum. Yüksek bir ihtimalle üstün bir başarı gösterir. Peki bu nasıl olabilir? Üstün zeka doğuştan gelmiyor muydu? Nereden geldiğine beraber bakacağız ama önce üstün zekalı muamelesi nedir? Onu anlamaya çalışalım. Okullar ve müfredatlar genellikle çoğu çocuğun öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Ve üstün zekalılar için tasarlanmış eğitimler ise çoğu çocuk kategorisine uymayan çocukların ihtiyaçlarını ele almaya odaklanmıştır. Ve bu üstün zekalı dediğimiz her çocuk için o çocuğa özel bir eğitim uygulanır. Yani bu çocukların öğrenme, davranış, duygu düzenleme, sosyal beceriler veya başka bir şeylerle ilgili sorunları veya avantajları üzerine özel ve ayrı bir eğitime ihtiyaçları olduğu kabul edilir. Peki biz bu özel ilgiyi her çocuk için yapabilseydik ne olurdu? Dahi olurlardı. Tıpkı üstün zekalı pek çok çocuğun özel bir eğitim fırsatı yakalayamadıklarında, yani herkes gibi eğitim gördüklerinde, sosyal ve duygusal olarak desteklenmediklerinde bu zekalarını kaybetmeleri veya ruhsal ve davranışsal sorunlarla boğuşmak zorunda kalacakları gibi. O halde hemen her videomda vermek istediğim mesaj, çocukların sosyal, duygusal becerilerini ve onların kendilerine has özelliklerini her birini aynı kalıba sokmaya çalıştığımız öğretimsel konulara, ödevlere ve genel müfredatlara kurban etmemeliyiz. Burada okullardan çok daha etkili olan şey biz anne babaların algı ve tutumları, hayatını dahileri anlamaya adamış ve bununla ilgili de kitap yazmış bir profesörden bahsetmek istiyorum. Yale Üniversitesi'nden Profesör Craig Wright, dahi olarak nitelendirilen insanları araştırmaya başlıyor. Belki de hayatın adaletsiz olduğunu, neden birilerinin daha şanslı doğduğunu sorguluyordu. Sonuçta dahi olmak doğuştan geliyorsa bu tamamen bir şans demektir ve ya vardır ya da yoktur. Bu kadar da çabaya gerek yok demektir. Berlin, Viyana, Paris gibi pek çok dünya şehrini dolaşan Profesör Wright, Mozart'ı araştırırken Leonardo da Vinci'ye merak salıyor ve her ikisi arasındaki benzerlikleri keşfediyor. Sonra başka dahileri de incelemeye başlıyor. Bu kadar araştırmadan sonra bulduğu sonuç onun için hayret verici oluyor. Çünkü dahilerin ilk başta bizlerden bir farkı olmadığını keşfediyor. Peki onlar bizim yapamadığımız şeyleri nasıl yapıyorlar? Profesör, Dahilerin Gizli Alışkanlıkları, Yetenek, IQ ve Cesaretin Ötesinde isimli kitabında bunları ayrıntılarıyla paylaşmış. Ben o kadar da ayrıntıya girmeyeceğim ama profesör ilk başlarda pek çoğumuz gibi dahilerin mucizevi ve istisnai yaratıklar olduğunu düşündüğünü itiraf ediyor. Fakat yaptığı araştırmalarda doğal yetenekler ve IQ'dan çok daha önemli olan şeyleri keşfediyor. Tutkunun, merakın, özgüvenin, fikirleri birleştirip yeni öngörüler oluşturabilme yetisinin çok daha önemli olduğunu keşfediyor. Profesör bütün bu araştırma sonuçlarından sonra şunu söylüyor. DH'nın önceden belirlenmiş bir şey olmaması umut verici. Peki acaba gerçekten de umut verici mi? Yani bir çocuğun DH olup olmayacağını belirleyen şeyin doğuştan getirdiği yeteneklerden çok sonradan edindiği beceriler olduğu gerçeği anne baba olarak bizleri daha umutlu yapmalı mı? Profesör Wright'ın bahsettiği merak, tutku, özgüven gibi beceriler bildiğiniz gibi sonradan kazanılmaktadır ya da zaten en başta vardır, sonradan kaybedilmektedir. Bu da önce anne baba ve sonra çevrenin etkisiyle oluşur ya da kaybedilir. Peki sizce hangisi daha iyi olurdu? Aslında dahiliğin sadece doğuştan kazanılmış bir şans olarak insana verilmesi mi? Yoksa çevresinin ona karşı geliştirdiği tavır ve tutumlara bağlı olarak gelişmesi mi? Bizler ilk seçeneğin şansa bağlı olması sebebiyle haksızlık olduğunu düşünsek de pek çok çocuk için ikinci seçeneğin gerçek olması onları büyük bir şanssızlığın kurbanı yapabiliyor. Peki elimizden ne gelir? Dahiliğin doğuştan değil, sonradan oluşması Profesör Wright için umut verici olabilir. Dahiliğin sadece doğuştan gelen bir ihtimale bağlı olması yerine çocuğun yaşadığı çevreye bağlı, süreç içerisinde kazanılan becerilere bağlı gelişmesi torunları için umutlarını artırıyor olabilir. Ama bazı toplumlar için bu hiç de umut verici bir gerçek değil. En azından çocuğun doğuştan dahi olma gibi bir ihtimal varken şimdi içinde yaşadığı çevrenin ona kazandırabileceği becerilere ihtiyacı olacak. Bu durum işleri imkansız hale getiriyor olabilir. Aslında tipik olarak üstün yetenekli çocuk diye bir şey yok. Bu çocukların her biri farklı yetenek ve özelliklere sahip. Bu yüzden de her biri özel olarak ele alınıp özel olarak yönlendiriliyorlar. Aslında bu mantıkla bütün çocukların özel olduğuna inanan bizler çocukların çoğuna aynı şeyi yapmamalıydık. Burada eğitim sisteminin tek düzeliğinden bahsetmiyorum. Önce bizler ebeveyn olarak çocuğumuzun farkını fark etmeliyiz. Eğitime Ali bunu yapmış, bizimki yapmıyor diye bakamayız. O zaman onu zamanla köreltir ve bozarız. Aslında her çocuk kendi hikayesi ve yaşam deneyimleri,
kendi güçlü yanları ve zorluklarıyla ilgili profilleriyle benzersizdir. Ebeveynlerin, büyükanne ve büyükbabaların ve çocukların hayatlarını şekillendirmeye dahil olan diğer kişilerin bireysel farklılıkları kabul ederek, önce çocuğu sadece o olduğu için kabul ederek ve ona yaşatacakları deneyimlerin çeşitliliğinin çocuğun sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimini sağlayacak şeyler olduğunu bilerek yaklaşması gerekiyor. Tüm çocuklar için iyi çalışan tek bir eğitim yaklaşımı maalesef yok. Bulacağımız en iyi eğitim modelinin bile mükemmel işlemesinin tek yolu her çocuğun özel olduğunun bilinciyle yaklaşılmasından geçer. Benim ebeveynlere tavsiyem şudur: çocuklarımız çok ders çalışmak zorunda değil. Çok çalışmak kavramını kullanmamızın sebebi diğerlerini geçecek kadar çok çalışmaktır aslında. Peki diğerlerinin de çok çalışmadığı bir yerde çalışmak ve öğrenmek değersiz mi olacaktı? Ya da azıcık çalışmak yeterli mi görülecekti? Demek istediğim şey, her çocuk özeldir derken onları başkalarıyla bir tutup yarıştırmak ve onları geçmesi için çok çalıştırmak anlamlı ve faydalı değil. Kendini geliştirmek için çalışan biri yorulmaz. Kendiyle yarışan biri mutlu ve sağlıklıdır da. Ama onları başkalarıyla yarıştıramayız. Yetişkin insanlar üzerinde yapılan pek çok araştırma sonucuna göre hayattaki en yaygın pişmanlıklardan bazıları kendi başına bir hayat yaşayamamak, çok çalışmak ve duygularını ifade etmemek. Üstün yetenekli dediğimiz çocuklara verilen eğitimi bir düşünün. Aslında tam da bu 3 madde üzerinde duruluyor. Kendi başlarına özel kabul ediliyorlar, başkalarını geçmek değil, kendi özelliklerini korumak ve geliştirmek için çalıştırılıyorlar ve duygularına değer veriliyor. Sosyal ve duygusal olarak gelişimleri destekleniyor. Peki normal dediğimiz çocuklara ne yapıyoruz? Kendi başlarına özel oldukları değil, diğer herkesle aynı müfredatı ve gelişim düzeyini göstermeleri bekleniyor. Başkalarını geçmek için çok çalışmak zorundalar ve duygularını ifade edebilecekleri, anlaşıldıklarını hissedecekleri ortamları da kısıtlı. Son olarak da şu bilgiyi vermek istiyorum. Avustralyalı bakım evi hemşiresi Bronnie Ware, İşi gereği ölüme çok yakın insanlarla iletişim halinde bir insan. Ölmenin ilk 5 pişmanlığı adlı bir kitap yazıyor. Bu kitapta hayatlarının sonuna yaklaşmış hastalarıyla yaptığı birçok sohbetin özetini paylaşıyor. Hastaları şu 5 pişmanlığı bildiriyorlar. Bizler de bu 5 maddeyi dinlerken şunları düşünelim. Hem kendimiz hem çocuklarımız için sürekli başkalarıyla, başka anne babalarla, eşlerle yarışmak zorunda olan bizler ve yine başka çocuklarla yarışmak zorunda kalan çocuklar adına bu 5 maddeyi bir düşünelim. Bakalım insanlar hayatlarının sonuna geldiklerinde hangi pişmanlıkları yaşıyorlarmış. Keşke başkalarının benden beklediği hayatı değil, kendime uygun bir hayat yaşama cesaretim olsaydı. Keşke bu kadar çok çalışmasaydım. Keşke duygularımı ifade etme cesaretim olsaydı. Keşke arkadaşlarımla iletişim halinde kalsaydım. Keşke daha mutlu olmama izin verseydim. Görüşmek üzere.